Selamlar, UFC 26 yeni bir Rebel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Fenerbahçe Trendyol Süper Lig şampiyonu yapacağız. Kurduğum bir kadro var kafamda. O oyuncuları tanıt edeceğim ve duruma göre bakalım Fenerbahçe benim kurduğum kafamdaki oyuncularla Süper Lig şampiyonu olmuş mu göreceğiz. O zaman haydi bölümümüz başlasın. Evet, öncelikle bu sezon Fenerbahçe'nin bir kadrosuna şöyle bir göz atalım istiyorum. Orijinal bir kadro bu şekilde gördüğünüz üzere. Tabii ki de mevki olarak alınacak oyuncular epey bir fazla. Bu yüzden şöyle bir kadroya göz attım. Mesela stoper, sol bek, sağ bek gen açısından biraz düşük olabilir. Fena değil aslında Nelson Semedo. Merkez defansif orta saha. Ardından merkez ofansif orta saha. Santrafor özellikle. Sol açık bu şekilde transferler gerçekleştirilebilir. Bu şekilde kadroyu gördünüz efendim. Şimdi size benim kurduğum, aklımda olan takıma getireceğim oyuncuları göstermek istiyorum. Evet, takımda görmek istediğim ve hani başarılı olacağını düşündüğüm oyuncular bu şekilde gördüğünüz üzere ve tabii ki de baktığınızda hepsi Avrupa'da bilinmiş sağlam oyuncular. Stoper Ruben Dias. Sonrasında Denzel Dumfries sağ bekte. Sol bekte Nuno Mendes, yaşı çok genç. Sandro Tonali gördüğünüz üzere merkez defansif orta saha. Merkez ofansif orta saha olarak Bruno Fernandes. Sol açık Nico Williams ve santrafor ileri uçta da Harry Kane bir şekilde yaptım. Bakalım bu oyuncular bizi bence Süper Lig şampiyonu yapar. Türkiye Kupası'nı da alırız. Hatta UEFA Avrupa Ligi'nde de bayağı ilerleriz diye düşünüyorum eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Bakalım bu oyuncular bize gelecek mi, şimdi o durum var. Ben bir transferler yapayım, ardından sizlerle birlikte olacağım. Transferleri yaptıkça da size göstereyim, bakın bu oyuncu geldi falan vesaire diye. Evet, ilk transferimiz Nico Williams oluyor. Genç bir yetenek, sol açıkta iyi işler yapacağını düşündüğüm bir transfer oluyor. Nico Williams'ı görüyoruz teker teker. Tedesco Williams'a bakıyor. İyi duruyor diyor, böyle bir yüz ifadesi iyi duruyor. Nico Williams sağlık kontrollerini geçtikten sonra formasını da sırtına geçiriyor. Tedesco mutlu. Evet, bir diğer ismimiz de santrafor, deneyimli, gerçekten de bayağı bir deneyimli Harry Kane'i görüyoruz efendim. Harry Kane de Fenerbahçe'ye imza için geldi. Sağlık kontrollerinden geçiyor. Tedesco yine aklında iyi transfer, iyi adam olduk yapıyor. Ve Harry Kane de formasını sırtına geçirdi. Basının karşısında pozlar veriyor. Evet, üçüncü transferimiz de Bruno Fernandes oluyor efendim. Bruno Fernandes. Bir diğer transferimiz aslında Tonali'yi düşünmüştük ama Tonali gelmek istemedi. Onun yerine Gravenberch'i takıma merhaba diyerek karşılıyoruz. Evet, Gravenberch de formayı giydi efendim. Evet, Ruben Dias da sağlık kontrollerinden geçti ve ardından formayı giydi efendim. Gördüğünüz üzere Ruben Dias da Fenerbahçe'ye hoş geldin diyoruz. Evet, sol bek transferimizde Federico Di Marco oldu. Nuno Mendes de takımdan ayrılmak istemedi, gelmek istemedi ve Di Marco'yu getirdik biz de. Sol bekte tecrübeli bir isim Federico Di Marco. Evet, son transferimiz Giovanni Di Lorenzo geldi efendim. Dumfries de gelmek istemedi. Düşündüğüm takımdaki oyuncular olmadı. 3 oyuncu düşündüğüm Nuno Mendes, Sandro Tonali ve Dumfries
bu oyuncular gelmedi. Onların yerine daha böyle farklı oyuncular seçtik. Evet, Bronze de formasını giydi. Evet, yaptığımız transferler sonrasında Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i karşınızda efendim. Böyle bir kadro oldu. Bence gayet iyi, ideal. Bu kadroda şampiyon olacağını düşünüyorum. Orijinal kadroda Ederson, Skriniar, Asensio ve Fred 4 tane isim duruyor. 7 transferimiz de ilk 11'de gördüğünüz üzere efendim diyoruz. Güzel bir kadro oldu bence. Şöyle yedeklerimizi de şöyle göstereyim. Rezerv takımını da şöyle göstereyim. Bolca alternatifli bir kadro oldu ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. Evet, kadroyu gördük ne de olsa. Gördüğünüz üzere güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ve ne yapacağız şimdi? Ocak 1'e geleceğiz ve ara transfer dönemine geçeceğiz. Ligin ilk yarısında takım ne yapmış? Oyuncular, getirdiğimiz oyuncular, özellikle Harry Kane neler yapmış? Bunu göreceğiz. İstatistiklere teker teker bakacağız. Sonrasında Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu 3 kulvarda Fenerbahçe ne yapmış? Ligin ilk sezon ilk yarısında bunu öğreneceğiz. O zaman haydi Ocak 1 ara transfer dönemine, ligin ilk yarısının sonuna geçiyoruz. Evet, geldik ligin ilk yarısına ve bakalım ne olmuş, ne bitmiş görelim efendim. Hemen geliyoruz ve Süper Lig'e geçiyoruz. Süper Lig'de 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alıp 35 attığımız gol kalemizde 17 gol görüp 18 maçta 39 puanla ikinci sıradayız. Avaraj farkıyla Galatasaray'ın arkasındayız. Galatasaray ligi ilk yarıda kapatmış ama aynı puandayız. 3. Beşiktaş, 4. Başakşehir, 5. Trabzon diye devam ediyor. Şöyle göstereyim size. Hemen bir Ziraat Türkiye Kupası'na gidelim. Ziraat Türkiye Kupası'na Gençler Birliği eşleşmişiz. UEFA Süper Kupayı kim almış? Paris 3-2. Karşılıklı goller bayağı geçmiş ve 3-2 kazanmış Paris. Şampiyonlar Ligi'nde şöyle sizlere göstereyim. Galatasaray 6. sırada görüyorum. Şöyle 6. hafta sonunda Şampiyonlar Ligi'nde durumlar bu. Karabağ 34. sırada. UEFA Avrupa Ligi'ne geliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde biz 10. sıradayız. Gayet iyi bence. 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. 9 atılan golle kalemize 9 gol görmüşüz. Avarajımız sıfırlamışız. 11 puanla 10. sıradayız. Bir avaraj yüzünden Genk bizim önümüzde. Böyle avarajımız şey olsa, aynı puanla bayağı bir avarajımız olsa hani 6. sıraya kadar da gelebilirmişiz. Birinci Feyenoord'muş burada. Ben Avrupa için kurmamıştım bu takımı. Hani Süper Lig şampiyon olmak için kurmuştum. O yüzden çok mühimsemedim ama Avrupa'da da bir şeyler yapacağını düşünüyorum zaten bu kadronun. UEFA Konferans Ligi'ne gelelim. UEFA Konferans Ligi'nde de Trabzon'u görüyorum 4. sırada. Samspor 16. sırada. Bu şekilde bir tablo oluşmuş UEFA Konferans Ligi'nde de. Evet, kadro birbirleriyle anlaşıyor mu onu merak ediyorum. Yani artılar veriliyor. Di Marco sakatlanmış bu arada sol bekte. Bunun dışında bakayım başka. Fire veren yok. Sadece Di Marco gitmiş. Kaç hafta yok onu da bilmiyorum. Kadro gayet iyi duruyor. Güzel artılar da var. Anlaşanlar. Ama tam yine artılık değiller. Ligin ilk yarısında Harry Kane'in durumuna bakacağım. İleri uçtaki oyuncularımıza bakacağım. Harry Kane 17 Süper Lig maçında 14 gol kaydetmiş. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 gol kaydetmiş. Sonrasında bakalım. Bizim aldığımız oyunculara bakmak istiyorum. Bruno Fernandes 17 Süper Lig maçında 4 gol 2 asist. Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 1 gol 1 asist katkısı var. Nico Williams 17 Süper Lig maçında 4 gol 4 asist. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol 1 asistle oynuyor. Gravenberg 17 maçta Süper Lig'de 3 gol 1 asist. 6 Avrupa maçında da 1 gol kaydetmiş. Zaten diğer oyuncular pek o kadar şey yapmaz. Di Lorenzo mesela 3 asist yapmış Süper Lig'de. Ruben Dias Süper Lig'de 1 asistin 1 golü var. Pardon. Şöyle göstermiş olayım teker teker. Oyuncu Di Marco
9 kere oynamış zaten. Forma giymiş. Demek ki bayağı bir sakatlanmış bu adam. Bir gol 2 asisti var. Başka da ileri uçta aldığım oyunculardan yok zaten. Görmüş olduk efendim. İstatistiklere son şeyde bakacağım. Şimdi bakmam manası yok diye düşünüyorum. En son ya da bakalım, hadi bakalım. Hadi, gol kralı kimmiş burada? Şöyle en başta görelim. Harry Kane'miş. 17 maçta 14 golle. Gol kralı. Asiste İlkay Gündoğan 13 maçta 6 asist ve burada da ortalama ratinginde Harry Kane 17 maçta 7,85 şeklinde görmüş olduk efendim. Harry Kane hala yaşına rağmen gerçekten kaliteli bir oyuncu olduğunu görmüş oluyoruz ve haydi sezon sonuna geçiyoruz. Sezon sonunda bakalım neler olacak. Fenerbahçe benim düşündüğüm gibi Süper Lig'de şampiyon olacak mı? Olmayacak mı? Ben bunu merak ediyorum. Bunun için kurmuştum takımı. Bakalım şampiyon olacak mı, olmayacak mı? Fenerbahçe şampiyon edebileceğiz mi, edemeyeceğiz mi? Bunların hepsinin cevabı sezon sonunda efendim. O zaman haydi sezon sonuna doğru geçiyoruz. Geldik sezon sonuna ve bakalım ne olmuş, ne bitmiş görelim. Hemen zaten yarı finalde toplam skorda 4-3 şeklinde Beşiktaş'ı geçmişiz ve Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la final maçını oynayacakmış. Bizim merak ettiğimiz Trendyol Süper Lig tabii ki. Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmuş efendim. Evet, düşündüğüm kadro şampiyon olmuş. Hem de Galatasaray'la gene kıyasıya mücadele etmişler. 78 Galatasaray puanda kalmış. Biz 81 puanla ligin şampiyon olmuşuz. 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet, 75 atılan golde kalemize 34 gol görmüşüz. 41 avarajla 81 puanla Fenerbahçe şampiyon olmuş efendim. İkinci sırada Galatasaray'ı görüyoruz. Üçüncü sırada Beşiktaş, dördüncü sırada Trabzon, Başakşehir 5. Konya 6. diye devam ediyor. Şöyle inerek sizlere göstermiş olayım. Türkiye Kupası'na baktık zaten. Şampiyonlar Ligi'nde final Dortmund'la Real Madrid arasındaymış. UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa Celtic. Biz ne yapmışız? Ligde kaç toplamışız? Ligde 8. sırada bitmiş 15 puanla. Playoff oynamıyoruz biz herhalde. Son 16'dayız. Yani son 16'da Real Betis'e elenmişiz. Evet. Konferans Ligi'nde bakalım o zaman. Konferans Ligi'nde de Mainz'la Strasbourg arasında final oynanacakmış efendim. Ben bir kadroya bakacağım. Kadroya şöyle bir göz atıyorum. Kadro yine artılar falan var. Fena değil. Yine çok fena değil. Gördüğünüz üzere çok da yani daha kötü bekliyordum. Ama yani yine de birbirleriyle anlaşabilecek bir potansiyelli, mutlu mutsuz, böyle ortaya karışık güzel. Yani kadro şu an ideal. Hemen şöyle bir kadro merkezine geleceğim efendim. Şöyle istatistiklere gelelim. Harry Kane'e bakalım. Harry Kane 32 Süper Lig maçı, 22 gol, 6 asist. Avrupa Ligi'nde 10 maçta 8 gol. Türkiye Kupası 4 maçta 1 gol kaydetmiş. Transfer ettiklerimize bakıyorum. Bruno Fernandes Süper Lig'de 34 maçta 11 gol, 7 asist. Avrupa Ligi'nde 10 maçta 1 gol, 2 asist. Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 1 gol, 1 asist katkısı var. Şöyle çıkan Nico Williams 34 Süper Lig maçı, 12 gol, 7 asist. Avrupa Ligi'nde 10 maçta 4 gol, 2 asist. Türkiye Kupası'nda 4 maçta 5 gol, 1 asist katkısı var. Gravenberg'e geldiğimizde de o da Süper Lig'de 33 maçta 10 gol, 4 asist. Avrupa Ligi'nde 10 maçta 1 gol, 1 asist. Türkiye Kupası'nda 4 maçta 1 gol, 2 asisti var. Sonrasında şöyle çıktığımızda Di Lorenzo'da 34 Süper Lig maçında 3 gol, 3 asist katkısı var. Diğerlerinde oynamış ama katkısı yok. Ruben Dias'da 26 Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist. Diğerlerinde oynamış. Gol katkı yok. Tabi haliyle bu oyunculardan çok da beklentimiz yok. Di Marco'da 26 Süper Lig maçında 3 gol, 6 asist katkısı var. UEFA Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist katkısı var. Türkiye Kupası'nda 4 maçta 2 gol katkısı mevcut durumda gördüğünüz üzere efendim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hızlıca sizlerle beraber artık kupaya doğru gideceğiz ama öncesinde bir ilk defa bunu görüyorum. Evet. Sezonun oyuncusu kim olmuş bakalım, Avrupa'da değil mi?
Avrupa'da mı olmuş? Avrupa'da olmuş. Harry Kane olmuş gençler. İlk defa bu sahneyi görüyorum bu arada. EFC'de. Evet, Harry Kane alkışlarla aldı. Geldi Fenerbahçe'ye. Tedesco. Sezonun oyuncusu. Avrupa'da değil ya, sezonun oyuncusu bu. Yani Avrupa'da zannettim ama Harry Kane alkışlanıyor. Çok hoş görüntüymüş, güzelmiş. Ben de ilk defa sizlerle beraber görmüş oluyorum bu animasyonu. Ara sahneyi efendim. Hemen bir yorumlara bakalım bu arada. Yorumları da görmüş olalım. Şöyle maçımıza doğru yavaş yavaş artık geçiyoruz. Evet, Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası finalindeyiz efendim. Bakalım ne olacak. Galatasaray'da kendi formasını giydirelim. Herkes iç saha formasını giysin efendim. Derbi dediğiniz öyle olur. O zaman hızlı simüle ediyoruz ve bakalım. Evet, Türkiye Kupası da bizim oluyor. Hem ligi aldık hem de Türkiye Kupası'nı hem de Harry Kane'de sezonun oyuncusu oldu efendim. Hemen şöyle geliyoruz. Asensio 24'te 1-0 öne geçirmiş. 34'te Barış 1-1'e getirmiş. Ardından Nico Williams 78'de 2-1'e getirmiş ve kupanın sahibi oldu Fenerbahçe. Hemen o ara sahneyi de göreceğiz büyük ihtimalle. Fenerbahçe'yi şampiyonluklarla doldurduk. Gayet güzel bir sezon oldu onlar için. Şimdi iki kupayı birden mi taşıyacaklar? Bakalım. İki kupa birden mi olacak? Onu merak ediyorum. Evet, iki kupa birden şampiyon Fenerbahçe efendim. Hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık. Ekstra Harry Kane'i sezonun oyuncusu oldu. O da ödülü aldı. Güzel bir rebuild olduğu düşündüğümü gerçekleştirdiğim için mutluyum. Fenerbahçe'yi yıllar sonra hasretinden, yıllar sonra şampiyonluk hasretlerini sona erdirdik, dindirdik. Fenerbahçe'nin taraftarlar çılgınca seviniyor. Niyeyse mesela Türkiye bayrağı var bu arada balkonda, o dikkatimi çekti efendim. Evet. Artık videomuzun sonuna geldik. Güzel bir rebuild olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Farklı videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Olabildiğince video içerikle çıkartmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonra yorum yapabilirsiniz ve kanala abone değilseniz destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Farklı videolarda yine karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.